Bir zamanlar insan ırkının yaşam alanı olan bu devasa şehirler artık tek bir ırkın elinde. Zombiler. Ve bu videoda sizlerle zombi salgını paketinde psikopat bir mucit olarak hayatta kalmaya çalışacağız. Şimdi çok güzel bir köyde oyuna başladık. İlk günde etrafı keşfe çıkıp biraz sandık kurcalamak istiyorum ki bulduğumuz eşyalara bu geceyi atlatabilirim. Mesela bu binaya girelim. Köylüler sandık kilitlemiş, sandığı açamıyorum. Bakın, köylere çift sağ tıklayarak köyleri alabiliyoruz. Ben bu şekilde tüm köyleri alacağım çünkü yoksa geceleyin hiçbir köylü kalmayabilir ve bu da bizim işimizi bayağı zorlaştırabilir. Bir isterseniz şuradaki eve gidelim. Şurada size gösterdiğim bir şey var. Bakın, bu evde haritanın özelliği olarak bir EMC makinesi bulunuyor. Ve ben envanterimi açtığım zaman bir eşyanın üstüne geldiğinde burada bir EMC değeri yazıyor. Oyunda şu gördüğünüz masa EMC masası. Ve bu EMC modunda her şeyin, her itemin, her bloğun bir değeri var. Mesela şu an benim girdiğim botlar 666 EMC'ymiş. Bu ekmeğin tanesi 24 EMC'ymiş. Mesela bir zümrüt 16.000 EMC'ymiş. Ve zümrüt zaten oyundaki en değerli şeylerden birisi. Bizim de bu yüzden EMC kasma taktiğimiz zümrüt olacak zaten. Ve bu EMC makinesiyle kendi envanterimizdeki şeyleri satabiliyoruz. Mesela ben bunları sattım. Sattığımda EMC makinesi bunları öğrendi. Artık EMC'den bunları satın alabilirim. Zümrüt çok değerli olduğu için 2 zümrüt satarak toplamda 37.000 civarı EMC kazandık. Ve bununla ihtiyacım olan şeyleri alabilirim. Mesela bir ekmek aldım. Ve bu EMC makinelerinin şöyle bir özelliği var. EMC makinelerinin sadece ona öğrettiğiniz şeyleri satın alabiliyorsunuz. Şu an benim demir edecek kadar EMC puanım var. Ama daha önce onu demir satmadığım için demir alamıyorum. Daha sonra köyde biraz daha keşfe çıktım. Ve keşiflerim sonucunda işte bunları buldum. Biz şu an fazla demir bulamadık. Herhangi bir demir eşyam var mı benim? Demir eşyam da yok. Demir golemle neyse lazım? Demir golem. Burada ilk kez tüm gün yaptığım keşfin sonunda bir silah buluyorum. En azından bu gece bizi idare eder. 12 kalibre fişek kullanıyor. Biraz ağır bir silah ve sadece birkaç mermi koyabiliyorsun. Ama yine de bu gece bizim işimizi görür. Bulduğum bu ikinci sandıktan ise bir tane gaz maskesi ve sonradan fark ettim bir tane de güç çıkıyor. Ve bugünün sonunda gün boyunca bulduğum tüm silahları deneme imkanı buldum. Bas. Bir buçuk kalbim kaldı. Kemiklerim kırıldı ve çok kötü durumdayız. Sağlığımızı açtığımız zaman bacağımız fırıntı gitmiş. Ayaklarımız biraz hasarlı. Şimdi EMC makinesine her şeyi satmak istiyorum. Ben en son bakın zümrüt satmıştım ve sattığım zümrütlerle 85.000 EMC'li oldu. Tüm çok değerli mineral olduğu için bunlarla demir alabilirim. Steklerce eminde. Evde durduğum süre boyunca EMC makinesiyle uğraştım ve kendime demir set yaptım. Ayrıca EMC makinesine birkaç eşya tanıttım. Ve sonra bu oldu. Oh God, you don't want Earth, you want everything. Get out of my head. 1928-19912- No more what you were. Evet, evimize uzay mekiği çarptı. Normalde ben bu mod paketinde böyle bir özellik olduğunu biliyorum. Ama genelde biraz da uzağa çarpar. Direkt evimin üstüne bana çarpması oldukça nadir bir olay. Bakın ben bu kaydı, daha doğrusu bu dünyadaki bu kaydı ölmeden... Tamam, evimize uzay mekiği çarpmış olabilir ama beni pek de ilgilendirmiyor. Bana para lazım. Sanıyorum ki bu videoyu izleyen herkes EMC makineleri mantığını anlamıştır. Ben de tabii ki bu yüzden daha fazla EMC katmak için yeni bir yöntem geliştirdim. Bakın bir kağıt 32 EMC ediyor ve köylüler 24 kağıda bir zümrüt veriyor. Bu da demek oluyor ki basit matematikte 24 çarpı 32 768 EMC'ye biz bir adet zümrüt alabiliyoruz. Ancak bir zümrüt 16.000 EMC ediyor ve bu sayede köylüleri dolandırarak milyonlarca EMC elde edebiliriz. Ve sonra EMC makinesinden birazcık malzeme alıp kendime sonunda silah masası yaptım. Oyunun başından beri bunu yapmayı bekliyorum. Şu an mühimmat masamız yok. Yani sadece silah yapabiliyoruz. Mermi yapamıyoruz. Şimdiki amacım mühendislik işlemlerim için gerekli olan andezit alışım için andezit bulabilmek ve bunu bulmak pek de zor olmalı.
2 demir parçası, 2 andezit de böyle 32 andezit alışım oldu. Bunu öğretelim. Öğretelim ki artık buradan satın alabiliyoruz. Böyle aldım. Bu andezit alışımları kullanarak ben böyle yaptım. Bunlarla şap yapacağım. Ve bu şaplarla da şu gördüğümüz su çarklarından yapacağım. Su çarkı yaptık. Hatta bunu koyuyoruz. Su çarkının daha sonra böyle büyütebiliyoruz. Biz böyle büyük su çarkı yaptık. Ama ben bunu nereye koyacağım? Benim bunu bir yere koymam için bana su lazım. Şöyle bir yer açıyorum. Ben buradan böyle suyu bıraksam ben direkt bunu koyabiliyor muyum? Ben bunu direkt koyabiliyorum. Aynen. Şimdi ben bunu bu şekilde koydum. Şu an bu su çarkını hidroelektrik santral olarak düşünebilirsiniz. Bu su çarkı bize ihtiyacımız olan enerjiyi sağlayacak. Ve ben bu su çarkının hareket enerjisini şu şekilde şaftlara aktarabiliyorum. Ve şaftlar da dönüyor. Ben bunu şarklara bağlayarak bu enerjiyi kullanarak mobları tuzağa düşüreceğim. Bunun için bana tabii ki düz bildiğimiz çarklar pardon dişliler lazım. Dişliler de yapımlar gayet basit. Şaft yanına bir tane odun. Şaft yanına odun, dişli. Daha sonra bununla yanına odun, büyük dişli. Şu an bu büyük su çarkı saniyede 512 birim hızla dönüyor ki bu oldukça yavaş. Bu su çarkını bizim motorumuz olarak düşünün ve bizim bunu hızlandırmamız lazım. Ama bunun için 8. sınıfta göreceğiniz bir fen bilgisi kullanarak bunu yapabiliriz. Bakın ben buraya büyük dişli koyuyorum. Artık bu büyük dişli su çarkıyla aynı hızla dönüyor. Daha sonra ben bunun yanında bir küçük dişli koyduğum zaman şu an bu küçük dişli bu büyük dişliden biraz daha hızlı dönmek zorunda. Ki ona ayak uydurabilirsin. Sonra buraya da bir tane büyük dişli koyarsak şimdi şu küçük dişiyle bu büyük dişli aynı hızda çalışıyor. Ve bunu tekrarlayıp sistemi daha hızlı hale getirebiliriz. Tabii ki ben buraya küçük dişli koyamıyorum. Koyuma kırılıyor. Çünkü bu haritadakine bağlanıyor. Bu da ona bağlanıyor. İşte kısa devre. Böyle sorun yaşamamak için yapmak istediğim bir saniye. Biraz oyun karanlık mı olmuş sanki? Aldığımız zayıflık ve enfeksiyon efektlerinden bir tanesi bizim de oyunumuzu kararttı. Hayatımızı kararttı. Etrafı şu an birazcık gri görüyorsunuz. Ben de öyle görüyorum. Ya da gece oldu falan diyeceğim bakın. Şu an aydınlık bayağı bir. Ama gri görüyoruz. Ama harbiden gri gitmiyor. Baksanıza. Back in my days. 2 vuruşta ölüyorlar. İdare eder. Çok da ninjalar. En azından ölüyorlar şu anlık. Yakında 2 vuruş öleceklerini sanmıyorum ben bu zombilerin. Ekran şu değil mi? Sınır gri oldu. Onu doldur mermiyi doldur. Doldur. Sütün nerede? Az önce enfeksiyonun ne kadar etkili olduğunu gördünüz. Ben enfeksiyonu pek ciddiye almamıştım ama zamanla ekranımızı karanlıklaştırıyor ve dikkatli olmak lazım. Neyse, kaldığımız yerden devam edelim. Burada gördüğünüz şekilde bu kısa devre yapıyor. Bunu nasıl çözeceğiz? Bunu şöyle çözeceğiz. Meşek kütüğü alıyorum bakın. Bu meşek kütüğünü sağ tıklayarak soyuyorum. Bunu herkes bilir zaten. Soyduğum zaman bu soyulmuş meşek kütüğünü bu sefer de bunu yere koyduktan sonra andezit alıştığında buna sağ tıklarsam böylelikle andezit kasa elde etmiş oluyoruz. Ve bu andezit kasalar bizim en çok işimize yarayacak olan en gerekli şeylerden bir tanesi. Hemen her katta bunlar kullanılıyor. Çoğaltmak için böyle hepsini andezit kasa yapmamız lazım. Mesela böyle biz bunu kapatalım. Ve artık ben bunu kapattığım için neredeydi bizim çarklar? Buraya. Bunu buraya koyarak bunu tekrar hızlandırabilirim. Şimdi aynısını tekrar yapayım. Bir envanter gızini de yapayım. Biz bunu bir süre devam ettirerek bunu bayağı hızlandıracağız.
Neyse artık bizim uçaklı sistemimiz bizim istediğimiz kadar hızlı dönüyor. Ancak sonuçtaki bizim buradan aldığımız enerjiyi mekanik testlere aktarmamız lazım. Ve bunu yapmak pek de kolay olmadı. Bunun için yerin altına kadar çakları indirip oradan mekanik testlere bağladım. Ve sürekli yüksek gerilimden dolayı sürekli olarak arıza verdi. Bunu çözmek için birazcık daha yavaşlatmam gerekti bizim sistemimizi. Ama sonuç olarak mekanik testlere bağladım. Peki ben demir levhayı nasıl yaptım? Demir levha yapmak için bu presleme makinesine bizim demirleri preslememiz lazım. Yani sadece çarkların birine bu presleme makinesini bağladım. Ve bir süre bunun preslenmesini bekledim. Ve daha sonra demir levhalarla bu mekanik testlerden 6 tane yaptım. Neyse işte sonuç olarak tuzağımız hazır, mobları takır takır doğuruyor. Bir de etrafım duvar örülün ki başka yerden gelmesinler. Birkaç gün sığınağımda hayatta kaldım ve en sonunda gerçekten sıkıldım. Haftalarca tek bir yerde kalıp sadece pustuktan sonra zombilerin artık macera arayışıma cevap vermediği kanısına vardım. Bu yüzden buradan kaçmak için uçak pisti inşa edip buradan uçarak kaçacaktım. Uçağın motoru ve uçağın kendisi. Ama keşke önce uçak sürmeyi öğrenseymişim. En sonki zombilerin bize saldırısından sonra benim setlerim kırmıştı. Buradan gitmeden önce son bir kez yenme seti yapmak istiyorum. EMC olarak değeri olan her şeyi alacağım. Değeri olmayanı da alacağım çünkü EMC'de alamıyorsak demek ki değerli. Motora yakıt koyuyorum ve artık biz bu topraklardan gidiyoruz. Çalıştır.